Sevgili izleyicilerimiz, hayat, zor ve acı dolu deneyimlerle dolu olabilir. Bu zorluklar, yaşamlarımıza sızarak bizlere meydan okur. Ancak bu acı verici deneyimler, bizlere yeni bakış açıları kazandırabilir. Hayatın anlamını sorgulama fırsatı sunarak, bireylerin neleri gerçekten değerli bulduğunu keşfetmelerine olanak tanır. Şimdi arkanıza yaslanın ve Stoa bilgeliği ile süslü paylaşımımızın öğretilerinin zevkini çıkartın. Viktor Frankl, Nazi toplama kamplarında yaşadığı zorluklara rağmen, acının yaşama derin bir anlam katabileceğini savunur. En zor koşullarda bile, insanın ruhunun derinliklerinde hissedilen acı, onu aydınlanmaya götüren bir güç kaynağına dönüşebilir. Friedrich Nietzsche'nin, "Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir" ifadesi de bu durumu vurgular. Zorluklar her zaman olumsuz sonuçlar doğurmaz. Bazen hayatın bir hediyesi olarak görülmelidir. Stoacı bilgelik de bu düşünceyi destekler, zira acılar karşısında sakin kalarak içsel huzur bulmayı ve direnç kazanmayı öğütler. Bu nedenle yaşamın acı verici anları, kişinin kendi potansiyelini keşfetmesine ve yaşamın derin anlamını bulmasına yardımcı olabilir. İnsanların zorluklara göğüs germek için bir nedene sahip olması, dirençlerini artıran önemli bir faktördür. Yaşanan zorluklar her zaman olumsuz sonuçlar doğurmaz. Aksine, bireyleri duygusal ve ruhsal açıdan güçlendirebilir. Stoacı bilgelik, acılar karşısında sakin kalmayı, olayları olduğu gibi kabul etmeyi ve bu durumdan ders çıkarmayı önerir. Bu yaklaşımla, insanlar zor zamanlar sonrasında daha dirençli bireylere dönüşebilir ve hayata daha anlamlı bir pencereden bakabilirler. Böylece, yaşamın getirdiği zorluklar, bireylerin içsel güçlerini keşfetmelerine ve daha derin bir yaşam amacı bulmalarına vesile olabilir. Stoacı bilgelik, yaşamın getirdiği acı ve zorlukları, kişisel gelişim ve olgunlaşma fırsatları olarak görmenin önemine vurgu yapar. Hayatın kaçınılmaz bir parçası olan acı, her ne kadar istenmeyen bir durum olsa da, insanın dönüşümü ve güçlenmesine katkıda bulunabilir. Zorluklar, bireylerin kendilerini ve yaşamlarını yeniden değerlendirmelerine, dayanıklılıklarını artırmalarına olanak tanır. Acı, fizyolojik, psikolojik, sosyal veya ekonomik nedenlerle ortaya çıkabilir ve bu deneyimler bireylerde olumlu değişimlere yol açabilir. Bu süreç, travma sonrası büyüme ve gelişimle benzerlik taşır. Bireyler, karşılaştıkları zorlukları birer öğretmen olarak kabul edip, onlardan ders çıkarmalıdır. Stoacılar, acının bir kişisel gelişim aracı olduğunu savunarak, zorlukları kabul etmeyi ve onlardan kaçmak yerine onlarla yüzleşmeyi önerirler. Dolayısıyla, acıya bakış açımızı değiştirerek, onu hayatımızda bir hediye gibi görebiliriz. Bu sayede, her zorluğun içinde bir anlam ve büyüme fırsatı bulmak mümkün olur. Stoacı bilgelik, acının dönüştürücü gücünü vurgular. Hayatın zorlukları ve travmaları, başlangıçta büyük acılara neden olsa da, bu deneyimlerin ardından bireyler genellikle dönüşüm geçirir. Acıdan kaçmanın mümkün olmadığı anlarda, insanlar kendi potansiyellerini keşfeder. Bu süreç, kişiyi hem güçlendirir hem de geliştirir. Stoacılar, acının insanı olgunlaştırdığını ve mutluluğa ulaşmanın bir yolu olduğunu savunurlar. Zorluklara sabırla katlanmak, bireyi daha dirençli ve bilge yapar. Bu bilgelik, yaşamın sunduğu sıkıntıları kabul edip, onlarla başa çıkarken, kişinin kendini aşmasına olanak tanır. Dolayısıyla, acıyı bir kişisel gelişim aracı olarak görmeli ve her zorluğu büyümeye vesile bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Stoacı bilgelik, acı verici ve zorlu yaşam olaylarının sadece psikolojik sıkıntı değil, aynı zamanda büyüme fırsatları sunduğunu öğretir. Bu olaylar, yaşamın değerini daha derin bir şekilde kavramamıza ve kişisel yeteneklerimizi geliştirerek başkalarıyla daha yakın ilişkiler kurmamıza olanak tanır. Acı ve zorluklar, ruhsal durumumuzu ve yaşam kalitemizi artırarak bize bir amaç duygusu kazandırır. Stoacılara göre, bu zorluklar kişisel güç, yaşamı takdir etme, anlam bulma ve maneviyat gibi alanlarda bizi geliştirebilir. Yaşamın anlamı, mutluluğun kaynağıdır ve iyi oluşun önemli bir bileşeni olarak hayatı iyileştirir. Böylece
her zorluğu bir armağan olarak kabul etmek, insanın kendini aşmasına ve içsel huzura ulaşmasına yardımcı olur. Yaşamın anlamı, insanların değerli hedefler peşinde koşması ve bu süreçte hayatlarında derin bir doygunluk hissetmeleridir. Bu anlam, bireyin yaşamında bir amaç olup olmadığına dair hem bilişsel hem de duygusal bir değerlendirmedir. Özgürlük, sorumluluk, kendini ifade etme, pozitif olma ve varoluşsal amaçlara ulaşma gibi unsurlar, yaşamdan memnuniyet ve kendini gerçekleştirmeyle yakından ilişkilidir. Stoacı felsefe, insanın doğayla uyum içinde yaşamasını ve bu süreçte karşılaştığı zorlukların onu güçlendirdiğini vurgular. Acı ve sıkıntılar, Stoacıların gözünde kişisel gelişim ve bilgelik için fırsatlar sunar. Yaşamın anlamı, insanın deneyimlerini düzenleyip enerjisini başarıya yönlendiren içsel bir güç olarak değerlendirilir. Bu perspektiften bakıldığında, yaşamın önemli ve değerli olduğunu görmek, insana yeni fırsatlar ve eylemler için ilham verir. Stoacılar, kişinin hayatında anlam bulmasının, mutlu ve tatmin dolu bir yaşam sürdürmesi için kritik olduğunu savunur. Anlamlı bir hayat, geçmişi, şimdiyi ve geleceği bir bütün olarak görmeyi sağlar. Anlam, olayları zaman içinde bütünleştirerek, geçmişteki deneyimlerden ders çıkarma ve bu derslerin geleceği nasıl şekillendireceğini düşünme fırsatı sunar. Geçmişin zorluklarını düşünmek, geleceği hayal etmeye ve hedefler koymaya yardımcı olur. Böylece, yaşam daha bütüncül ve istikrarlı bir bakış açısı kazanır. Stoacı bilgelik de bu anlayışı destekler. Zorluklar ve acılar karşısında güç kaynağı olarak anlamı vurgular. Stoacılara göre sıkıntılar bizi güçlendirir ve karakterimizi geliştirir. Anlamın eksikliği, yorgunluğa ve motivasyon kaybına yol açarken, anlam arayışı kişiyi sürekli bir gelişim yoluna sevk eder. Dolayısıyla, yaşamda anlam bulmak hem kararlılık hem de motivasyon sağlar. Hayatı daha derin ve tatmin edici kılar. Anlamın istikrarsızlığı ise bu faydaları baltalayabilir, bu yüzden anlam arayışını sürdürmek gereklidir. İnsan hayatı, bir dizi zorluk ve imtihanlarla dolu bir mücadele alanı olarak tanımlanabilir. Stoacı bilgelik perspektifinden bakıldığında, hayatın kendisi bu zorluklarla doludur ve bu zorluklar bize önemli dersler öğretir. Hayatın iniş çıkışlarıyla dolu bu yolda, insanlar sürekli olarak karşılaştıkları zorluklarla mücadele ederler. Bu zorluklar, yaşamın anlamını ve değerini sorgulamamıza ve daha derin bir içgörü kazanmamıza neden olabilir. Stoacı felsefeye göre, insanlar dış dünyadaki olaylar üzerinde doğrudan kontrol sahibi değildirler. Ancak kendi düşünceleri, tutumları ve tepkileri üzerinde tam bir kontrol yetkileri vardır. Stoacılar, zorluklarla karşılaşıldığında bu durumları kabullenmeyi ve bu zorluklardan nasıl bir şey öğrenebileceklerini düşünmeyi öğütlerler. Bu düşünce tarzı, insanın içsel dayanıklılığını ve sağlam duruşunu geliştirmesine yardımcı olur. Yaşamın zorluklarla dolu olduğu gerçeği, insanın direnç kazanmasını ve içsel gücünü keşfetmesini sağlar. Stoacılar, zorluklarla başa çıkarken, insanın sabrını, dayanıklılığını ve özgürlüğünü nasıl koruyabileceğini öğütlerler. Bu bağlamda, yaşamın zorlukları aslında insanın ruhsal ve zihinsel gelişimine katkıda bulunan değerli deneyimler sunar. Zorluk ve acılarla karşılaşmak, insanın hayata farklı bir bakış açısıyla yaklaşmasını sağlar. Bu deneyimler insanın yaşamın gerçek değerini ve anlamını daha derinden deneyimlemesine yardımcı olur. Stoacı bilgelik, bu tür deneyimlerin insanı daha sağlam, daha bilge ve daha huzurlu bir varlık haline getirebileceğini savunur. İnsan yaşamı, Stoacı bakış açısından değerlendirildiğinde, zorlukların ve acıların insanın karakterini ve içsel gücünü nasıl şekillendirdiğini gösteren bir öğrenme sürecidir. Hayatın her anını bir fırsat olarak görmek ve zorluklarla başa çıkarken içsel dengeyi korumak, Stoacı bilgelikle bütünleşmiş bir yaşamın anahtarıdır. İnsan hayatının kapısından içeriye her zaman acı ve ıstırap sızar. Bu kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak Stoacı bilgelik bize bu acılarla nasıl başa çıkabileceğimizi öğretir.
Acı ve zorluklarla karşılaştığımızda asıl önemli olan tepkimiz ve bu deneyimleri nasıl yorumladığımızdır. Stoacılar, insanın dış dünyadaki olaylar üzerindeki kontrolünün sınırlı olduğunu, ancak kendi içsel tepkilerini ve tutumlarını kontrol edebileceğini savunurlar. Hayatta karşılaşılan zorlukları ve acıları kabullenmek ve bu durumlarla nasıl baş edeceğimize karar vermek, yaşamın anlamını ve amaçlarını keşfetmemize yardımcı olabilir. Stoacı felsefeye göre, insanın içsel gücü ve iradesi, onun hayat karşısındaki zaferini belirleyen önemli faktörlerdir. Bu durum, insanın yaşamını kendi tercihleri doğrultusunda şekillendirebileceği anlamına gelir. Genişlet ve inşa et teorisi, insanların hayatta daha iyi bir gelecek hayal etmeleri durumunda, daha iyimser ve umutlu olabileceklerini ve bu doğrultuda harekete geçebileceklerini vurgular. Stoacı bakış açısıyla bu, insanın içsel gücünü ve direncini artırarak, zorluklarla başa çıkma kapasitesini geliştirmesine katkı sağlar. Hayatın anlamını ve amaçlarını belirlemek, insanların kendi içsel denge ve düzenlerini kurmalarını kolaylaştırır. Zorluklarla mücadele eden insanlar, hayatlarında anlam arayışına girişirler ve bu süreçte psikolojik olarak daha sağlıklı ve mutlu olabilirler. Stoacı bilgelik, insanın içsel barışını korumasını ve dış dünyadaki olaylara karşı sağlam bir duruş sergilemesini teşvik eder. Bu şekilde, insanlar hayatlarında bir amaç duygusu taşıdıklarında daha derin bir tatmin ve huzur bulabilirler. Hayatın acı ve zorluklarla dolu olduğu gerçeği, Stoacı bilgelikle birleştirildiğinde, insanın bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğini ve yaşamında anlam bulabileceğini gösterir. İnsanın içsel gücünü ve iradesini kullanarak, zorluklar karşısında muzaffer olabileceği inancı, Stoacı felsefenin temel taşlarından biridir. Bu bakış açısıyla, insanlar kendi hayatlarını daha bilinçli ve amaçlı bir şekilde yönlendirebilirler. Acı, insan hayatının kaçınılmaz bir parçasıdır ve bizi zorlu yaşam koşullarına hazırlar. Stoacı felsefeye göre bu acılarla başa çıkmak, insanın dayanıklılığını ve içsel direncini güçlendirir. Stoacılar, dış dünyadaki olayların insanın kontrolü dışında olduğunu, ancak tepkilerimizin ve tutumlarımızın bizim irademizle şekillenebileceğini öğretirler. Acı ve zorluklar, insanların umutlu ve dirençli bir şekilde gelişmelerini sağlar. Bu süreçte insanlar yaşama anlam yükledikçe, hayata ve dünyaya karşı tutumları da derinleşir ve olgunlaşır. Stoacılar, insanların kendi içsel güçlerini keşfetmelerini ve hayatın anlamını kendi yaşamlarında bulmalarını teşvik ederler. Bu anlam arayışı, insanın psikolojik sağlığını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Stoacı bilgelik, yaşamın anlamının bireylerin yaşam doyumu, mutluluk ve genel esenliği ile doğrudan ilişkili olduğunu savunur. Anlam arayışı, insanların stresle başa çıkmalarını kolaylaştırır ve içsel dengeyi sağlamalarına yardımcı olur. Bu bağlamda, hayatın anlamı sadece psikolojik işlevsellik açısından değil, aynı zamanda bireylerin genel yaşam kalitesi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle, anlamın varlığı insanların kendilerine olan saygılarını inşa etmelerine ve sağlamlaştırmalarına da yardımcı olur. İnsanlar yaşamlarına anlam kattıkça, kendilerini daha motive ve tatmin olmuş hissederler. Stoacılar bu sürecin, insanın ruhsal sağlığını güçlendirdiğini ve fiziksel sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu öne sürerler. Stoacı bakış açısına göre, acı ve zorluklarla başa çıkma sürecimiz, insanın içsel gücünü keşfetmesini sağlar ve yaşamın anlamını bulmasına yardımcı olur. Anlam arayışı, insanın yaşamında pozitif bir değişim yaratarak, psikolojik işlevsellik ve genel yaşam kalitesini artırır. Hayatın anlamı insanları mağduriyetin olumsuz etkilerinden koruyarak sağlam bir psikolojik temel oluşturur. Hayatta karşılaşılan acı ve zorluklar, insanların ruhsal ve psikolojik gelişiminde önemli bir rol oynar. Stoacı bilgelik, bu tür zorlayıcı deneyimlerle başa çıkmanın, insanın içsel gücünü ve direncini nasıl artırabileceğini vurgular. Acı ve zorluklar, insanların yaşamlarına anlam kazandırmalarına ve içsel büyüme süreçlerine katkıda bulunabilir. Stoacı düşünceye göre, insanlar dış dünyadaki olaylar üzerinde doğrudan kontrol sahibi değillerdir.
Ancak kendi tepkileri ve tutumları üzerinde kontrol sahibi olabilirler. Bu bağlamda yaşamın acı dolu yönleriyle başa çıkmak, insanın içsel dayanıklılığını ve ruhsal sağlamlığını geliştirmesine yardımcı olabilir. Stoacılar, insanın hayatta karşılaştığı her türlü zorluğun, onun karakterini ve ruhsal gücünü nasıl derinleştirdiğine dikkat çekerler. Günümüz psikolojik araştırmalar da acının dönüştürücü gücünü vurgulamaktadır. Acının, travmatik deneyimler sonrasında insanların yaşamda anlam ve doyum arayışlarını nasıl artırabileceği üzerine yapılan çalışmalar, bu tür deneyimlerin insanların içsel büyüme ve olgunlaşma süreçlerine nasıl katkı sağladığını göstermektedir. Bu süreç, insanların psikolojik sağlamlıklarını ve öznel iyi oluşlarını artırabilir. Stoacı bilgelik, yaşamın anlamının bireylerin yaşam doyumu, mutluluk ve genel esenliği ile doğrudan ilişkili olduğunu savunur. Anlam arayışı, insanların stresle başa çıkmalarını kolaylaştırır ve içsel dengeyi sağlamalarına yardımcı olur. Bu bağlamda, hayatın anlamı sadece psikolojik işlevsellik açısından değil, aynı zamanda bireylerin genel yaşam kalitesi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle, anlamın varlığı insanların kendilerine olan saygılarını inşa etmelerine ve sağlamlaştırmalarına da yardımcı olur. İnsanlar yaşamlarına anlam kattıkça, kendilerini daha motive ve tatmin olmuş hissederler. Stoacılar bu sürecin insanın ruhsal sağlığını güçlendirdiğini ve fiziksel sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu öne sürerler. Stoacı bakış açısına göre, acı ve zorluklarla başa çıkma sürecimiz, insanın içsel gücünü keşfetmesini sağlar ve yaşamın anlamını bulmasına yardımcı olur. Anlam arayışı, insanın yaşamında pozitif bir değişim yaratarak, psikolojik işlevsellik ve genel yaşam kalitesini artırır. Hayatın anlamı insanları mağduriyetin olumsuz etkilerinden koruyarak, sağlam bir psikolojik temel oluşturur. Hayatta karşılaşılan acı ve zorluklar, insanların ruhsal ve psikolojik gelişiminde önemli bir rol oynar. Stoacı bilgelik, bu tür zorlayıcı deneyimlerle başa çıkmanın insanın içsel gücünü ve direncini nasıl artırabileceğini vurgular. Acı ve zorluklar, insanların yaşamlarına anlam kazandırmalarına ve içsel büyüme süreçlerine katkıda bulunabilir. Günümüz psikolojik araştırmalarda acının dönüştürücü gücünü vurgulamaktadır. Acının travmatik deneyimler sonrasında insanların yaşamda anlam ve doyum arayışlarını nasıl artırabileceği üzerine yapılan çalışmalar, bu tür deneyimlerin insanların içsel büyüme ve olgunlaşma süreçlerine nasıl katkı sağladığını göstermektedir. Bu süreç, insanların psikolojik sağlamlıklarını ve öznel iyi oluşlarını artırabilir. Öte yandan, hayatın anlamsızlığı hissi, depresyon, kaygı, bağımlılık gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Stoacı felsefe, insanın hayatına anlam katabilmesinin bu tür olumsuz durumları engellemede ve başa çıkmada nasıl etkili olduğunu vurgular. Anlam arayışı, insanların içsel motivasyonlarını ve yaşam kalitelerini artırarak, kendilerini daha sağlıklı ve mutlu hissetmelerini sağlayabilir. Stoacı bilgelik ve modern psikolojik araştırmaların birleşimi, insanın yaşamda karşılaştığı acı ve zorlukların, onun ruhsal ve psikolojik gelişiminde nasıl bir fırsat yaratabileceğini göstermektedir. Acının dönüştürücü gücü, insanların hayatlarına anlam katmalarına ve olumlu sonuçlar elde etmelerine yardımcı olabilir. Acının insanın iç dünyasında nasıl bir değişim ve dönüşüm süreci başlatabileceği üzerine derinlemesine düşünmek, Stoacı felsefenin bize sunduğu değerli bir öğretidir. Viktor Frankl'ın deneyimleri Stoacı felsefeyi destekleyen önemli bir örnektir. Frankl, Nazi kamplarındaki zorlu şartlarda bile insanın hayatına anlam yükleyebileceğini ve bu anlamın insanı acılarının üstesinden gelmeye teşvik edebileceğini vurgulamıştır. Yaşamın anlamının, insanın içsel direncini artırarak ve geleceğe umutla bakmasını sağlayarak nasıl güçlendirici bir rol oynayabileceği ortaya konmuştur. Yaşamın anlamı, özellikle travmatik olaylar sonrasında insanların ruhsal iyiliklerini ve psikolojik sağlamlıklarını korumalarına yardımcı olabilir. Bu anlam arayışı, insanın geçmişteki zorluklar ve acılarla yüzleşmesine ve bu deneyimlerden öğrenerek büyümesine olanak tanır. Stoacı bilgelik, insanın zorluklar karşısında dirençli olabilmesi için hayatına anlam yüklemesinin önemini vurgular ve bu sürecin insanın ruhsal sağlığını
nasıl olumlu yönde etkileyebileceğini gösterir. Bununla birlikte, hayatın anlamının kişisel ve öznel bir deneyim olduğunu belirtmek önemlidir. Her birey, kendi yaşamını anlamlandırma sürecinde farklı yolları tercih edebilir ve bu süreçte çocukluktan gelen deneyimlerin ve yaşanan zorlukların önemli bir rol oynadığını kabul etmek gerekir. Stoacı bakış açısına göre, insanlar yaşamlarına anlam kattıkça içsel güçlerini keşfederler ve bu da onların yaşam kalitesini artırabilir. Acı ve zorluklar hayatın doğal bir parçasıdır. Fakat bu deneyimlere nasıl bir anlam yüklediğimiz, inançlarımız ve kültürel değerlerimiz tarafından şekillendirilir. Batı kültüründe yaygın olan pozitif psikoloji perspektifi, genellikle acıyı olumsuz bir durum olarak algılar. Ancak, Türk toplumunda yaygın olan toplulukçu kültür ve İslam inancı, acı ve zorluklara farklı bir bakış açısı sunar. Stoa felsefesi ise bu konuda derin bir içgörü sunar. Stoa bilgeliğine göre, insan hayatı doğal olarak zorluklarla doludur ve bu zorluklar kişinin içsel gelişimi için bir fırsattır. Stoa, insanın kontrolü dışındaki durumları kabul etme ve üzerindeki etkilerini azaltma konusunda rehberlik eder. Bu felsefe, her türlü acıya ve zorluğa metanetle karşı çıkmayı ve bunları bir gelişim fırsatı olarak görmeyi teşvik eder. İslam inancına göre de, hayatta karşılaşılan her zorluk yaratanın bir imtihanıdır ve bu imtihanlar sabırla karşılandığında ahirette ödüllendirilecektir. İnanç, acının sadece bir sıkıntı olmadığını, aynı zamanda manevi bir güç kaynağı ve içsel bir savunma mekanizması olduğunu öğretir. Zorluklar, insanın ruhsal ve karakter gelişimine katkıda bulunan değerli deneyimler olarak kabul edilir. Bu perspektifler bize acı ve zorlukların hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu hatırlatırken, bunların bizi güçlendirebilecek, içsel olarak büyütebilecek ve derinleştirebilecek deneyimler olduğunu gösterir. Her zorluk bize sabır, dayanıklılık ve içsel bir huzur kazandırma potansiyeline sahiptir. Stoa felsefesi ve İslam inancı, bu zorlukları sadece geçici sıkıntılar olarak görmememizi, aksine bunların bizi daha iyi bir insan yapabilecek önemli birer fırsat olduğunu vurgular. Hayatın anlamı, içsel bir yolculukta birçok farklı etmenden beslenir. Bu anlam arayışı, insan psikolojisi için önemli bir güç kaynağıdır. Hayatın getirdiği zorluklar, acılar ve sıkıntılar, insanın bu anlam arayışında dönüştürücü bir rol oynayabilir. Bu nedenle insanların hayatlarını anlamlı bulabilmeleri için yapılabilecek bazı önemli adımlar vardır. Öncelikle çocukların erken yaşlarda kendilerine uygun ve anlam dolu amaçlar belirlemelerine yardımcı olmak önemlidir. Onlara azimli olmayı, hedeflerine odaklanmayı öğretmek, küçük sıkıntıları göz ardı etmelerini sağlayarak büyük hedeflere doğru ilerlemelerini teşvik eder. Ayrıca okullarda stresle, depresyonla veya travmalarla nasıl başa çıkılacağını öğreten uzmanlardan destek almak önemlidir. Bu sayede öğrencilere ve gençlere duygusal zekalarını geliştirme ve zorlukları aşma konusunda farkındalık kazandırılabilir. Stoa felsefesi de bu bağlamda derin bir içgörü sunar. Stoa'ya göre insan hayatı doğal olarak zorluklarla doludur ve bu zorluklar kişinin karakterini, sabrını ve içsel gücünü geliştirmek için birer fırsattır. Stoa, her anı kabul etme ve içsel huzurun peşinden gitme konusunda ilham verir. Bu bilgelik, insanların yaşadıkları zorlukları birer değerli deneyim olarak görmelerine ve bu deneyimlerden güç alarak daha sağlam bir ruh haline ulaşmalarına yardımcı olabilir. Hayatın anlamını keşfetmek ve olumsuz gibi görünen durumları birer fırsata dönüştürmek için çaba göstermek önemlidir. Bu çaba, insanların içsel güçlerini keşfetmelerine ve yaşamlarını anlamlı kılmalarına yardımcı olabilir. Stoa felsefesiyle desteklenen bu bakış açısı, herkesin hayatının her anını daha derin bir anlamda yaşamasına katkıda bulunabilir. Buraya kadar bizimle kaldığınız için gerçekten sizlere minnettarız. Stoa Focus kanalımızda yaptığımız bu paylaşım için eğer beğendiyseniz ve kanalımızın büyümesinde bizlere yardımcı olmak isterseniz abone olmanızı, beğenmenizi ve takip etmenizi öneriyorum. Hayatın anlamını keşfetme ve içsel güçlerimizi geliştirme yolculuğunda birlikte ilerlemek için bu kanalda tekrar buluşmayı diliyorum.
Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere, hoşça kalın.